Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dızmana tarifi hazırladım. Diğer adıyla göçmen böreği olan bu börek gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerine özel bir sos hazırlıyoruz. Bu da böreğimizin lezzetine lezzet katıyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu hazırlayacağız. Bu böreği mayalı hamurla hazırlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şekeri koyarak spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 paket toz mayayı ekliyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yoğurdu ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Yoğurt tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyoruz. Tarifimde 5,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Hamuru spatula ile biraz daha karıştırdıktan sonra unumuzdan ekliyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık hamuru elimle yoğuracağım. 2-3 dakika boyunca yoğurma kabının içerisinde hamuru yoğuruyorum. Hamuru gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirip hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca da hamuru tezgahta yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz malzeme ve ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak ve ele yapışıyor. Şöyle bir toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Ben de bu arada sosunu hazırlıyorum. Sosu için 2 adet yumurtayı koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yoğurdu ekliyoruz. Çırpıcı yardımıyla bu sosumuzu güzelce çırpıyoruz. Sosumuzu kenara alıyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Üzerine açıyoruz. İlk olarak hamurun havasını alıyoruz. Hamurun havasını almazsanız yerken mayanın tadını hissedersiniz. Şöyle bir toparladıktan sonra tekrar tezgaha unluyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada tekrar toparlayarak hamuru ilk önce 2 parçaya keseceğim. Daha sonra 4 eşit parçaya keseceğim. Yani toplamda bu hamurdan 4 adet bez elde edeceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. 4 eşit parçaya kesmiş olduğum hamuru beze haline getiriyorum. Hiçbir dinlendirme işlemi yapmadan bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum.
Bu aşamada çok yumuşak bir hamur olduğu için altına üstüne biraz un serpiştirebilirsiniz. Aksi halde hamur tezgahınıza yapışabilir. Merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde hamuru açıyorum. Hamuru ilk olarak uzunlamasına açabildiğiniz kadar açın. Daha sonra yan çevirerek dikdörtgen form verin. Bu aşamada isterseniz hamuru elinizle de açabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. 1 santim kalınlıkta olacak şekilde hamuru açtım. Uç kısmında 3 parmak kalacak şekilde çökeleği hamurun içerisine koyuyorum. Ben bu börekte çökelek kullandım. Sizler istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Üst kısmında 3 parmak kalacak şekilde çökeleği koyduktan sonra elimle güzelce yayıyorum. Tamamen çökelek koymuş olduğumuz uç kısımdan başlayarak diğer kısma doğru rulo yapıyorum. Bu aşamada böreğinizi sıkı sarmaya özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamurun tamamını rulo haline getirdim. Şöyle bir yuvarladıktan sonra uç kısmını elimle sıkıştırarak yapıştırıyorum. Böylelikle kesmiş olduğumuz bölümler açılmayacak. Hazırlamış olduğum ruloyu kenara koyuyorum. Kalan 3 adet bezeyi de aynı şekilde dikdörtgene açıyorum. 3 parmak kalacak şekilde iç harcını koyuyorum. Daha sonra hepsinin uç kısmından başlayarak rulo haline getiriyorum. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlayarak kenara koyacağım. Daha sonra kesme işlemi gerçekleştireceğiz. Böreğin yapımı sizlere meşakkatli gibi gözükebilir. Aslında yapımı oldukça kolay. Bu ölçülerle tam bir tepsi börek elde ediyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 4 adet rulomuzu hazırladık. Yuvarlak tepsinin içerisine de yağlı kağıdımızı keserek yerleştirdik. 2 parmak aralık bırakarak hazırlamış olduğumuz ruloları kesiyoruz. Aralıklı olacak şekilde tepsinin üzerine hamurları diziyorum. Tabii ki hamurları tepsinin içerisine dik olarak yerleştiriyoruz. Kesmiş olduğum hamurları aralıklı olacak şekilde tepsiye güzelce dizdim. Hamurların üzerini kapatıyorum. 10 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyoruz. 10 dakikanın sonunda hamurların üzerini açıyorum. Bir kabın içerisine biraz sıvı yağ koydum. Parmaklarımı yağladıktan sonra böreklerin üzerine bastırıyorum. Bu aşamada tepside hiçbir boşluk kalmamasına özen gösterin. Hamurların üzerine sıkıca bastırın. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bütün hamurların üzerine bastırarak güzelce yaydık. Tekrar bir mayalandırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Üzerini kapatıyorum. Bu sefer yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda böreğimizin üzerine açıyoruz. Oldukça güzel bir şekilde tepsi mayası gelmiş.
Daha önceden hazırlamış olduğum sosu üzerine gezdiriyorum. Bu aşamada hamurların üzerinin açık kalmamasına özen gösterin. Sosu döktükten sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu arada fırınımızı 170 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi yavaş yavaş pişireceğiz. Fırının alttan bir üstü olan bölümüne böreği yerleştiriyorum. Üzerine koymuş olduğumuz sos yavaş yavaş içini çekerek pişecek. Böyle daha lezzetli oluyor. 35 dakika boyunca böreğimizi kontrollü bir şekilde pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Sizlere bir de bu güzel göçmen böreğinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık iç dokusuyla içi dışı nar gibi kızardı. Üzerine dökmüş olduğumuz sosuyla da gerçekten lezzetine lezzet kattık. Bu leziz dızmana tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Siz bu leziz böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.